Böyle buyurdu Zerdüşt. İnsan aşılması gereken bir şeydir. Onu aşmak için ne yaptınız diye sorar Nietzsche 1880'li yıllarda yazdığı Böyle Buyurdu Zerdüşt adlı kitabında. Bu yalnızca bir felsefe kitabı değil, insanın varoluşunu, anlam arayışını ve kendi kaderini yaratma gücünü anlatan şiirsel bir manifesto gibidir. Kitabın merkezinde dağda geçirdiği 10 yılın ardından insanlara bilgelik getirmek üzere geri dönen Zerdüşt adında bir bilge yer alır. Ancak onun getirdiği mesaj, geleneksel dinlerin veya ahlak anlayışlarının vaaz ettiği teselli dolu sözler değildir. Aksine rahatsız edici ama özgürleştirici bir çağrıdır. Tanrı öldü der ve şimdi insan kendi anlamını kendisi yaratmalıdır. Nietzsche bu kitabı peygamberi andıran bir anlatıcının ağzından yazar ama amacı yeni bir din kurmak değildir. Onun Zerdüştü, kutsal kitapların ciddiyetini ters yüz edercesine insanı kutsal olandan kurtarır. Dünyaya, bedene, arzuya ve iradeye geri çağırır. Bu bakımdan kitap hem biçimsel olarak bir şiir hem de içerik olarak radikal bir felsefi patlamadır. Kitabın en çarpıcı kavramı üst insandır. Nietzsche, insanı henüz tamamlanmamış bir varlık, bir geçiş biçimi olarak görür. Ona göre insan, hayvanla üst insan arasında bir köprüdür. Üst insan, kendi değerlerini kendi yaratan, eski ahlaki sistemlerin ötesine geçen ve yaşamı olduğu gibi kucaklayan bireydir. Bu kavramın zamanla yanlış anlaşılmalara uğramış olması da ironiktir. Oysa Nietzsche'nin üst insanı üstün ırk fikriyle değil, yaratıcı bireysellik ve ahlaki özgürlükle ilgilidir. Nietzsche bu dönüşüm sürecini 3 sembolik aşamada anlatır. Deve, aslan ve çocuk. Deve, toplumun yüklediği değerleri sessizce taşıyan bireydir. Aslan, bu değerlere karşı çıkan, hayır deme cesareti gösteren ruhtur. Ancak asıl yaratım 3. aşamada çocukta gerçekleşir. Çocuk, geçmişi arkasında bırakıp oyun kurar, yeni değerler yaratır. Bu semboller yalnızca felsefi değil, psikolojik ve varoluşsal dönüşümün de aşamalarıdır. Kitabın bir diğer dikkat çekici teması ebedi dönüş kavramıdır. Nietzsche, yaşamın sonsuz bir döngü içinde kendini tekrar ettiğini varsayar. Yaşadığımız her anı tekrar tekrar yaşayacak olsak, buna evet diyebilir miydik? Bu soru yaşamı olduğu gibi kabul etmeye ve sevmeye, yani amor fatiye çağırır, kaderini sevmeye. Nietzsche'ye göre hayat anlamı dışarıda aramakla değil, onu içeriden inşa etmekle değer kazanır. Nietzsche'nin yaşamı da bu kitabın tonunu etkiler. Yazdığı dönemde hem fiziksel hem zihinsel olarak yalnızlığa çekilmişti. Kitabın büyük kısmını İsviçre Alplerinde bir göl kasabasında tek başına yazdı. Zihninin giderek keskinleştiği ama aynı zamanda çöküşe yaklaştığı yıllardı bunlar. Zerdüşt'ü yazarken öylesine coşkulu bir haldeydi ki bu kitabı insanlığın en büyük armağanı olarak gördü. O kadar özeldi ki yakın arkadaşlarına bile doğrudan göndermek yerine yolladığı mektuplara Zerdüşt'ün sesiyle şifreli cümleler yerleştirdi. Kitabın dili yoğun, mecazlarla yüklü ve zaman zaman kışkırtıcıdır. Geleneksel yapıyı reddeder. Semboller, diyaloglar, rüyalar ve özdeyişlerle ilerler. Nietzsche'nin okuyucusuna sunduğu bilinçli bir meydan okumadır. Kitap, anlaşılmak için değil, yaşanmak içindir. Nietzsche, Zerdüşt aracılığıyla bir yaşam tavrı önerir. Kendin olma cesareti, kendi değerlerini yaratma özgürlüğü ve hayatı tüm yükleriyle birlikte sevme bilgeliği. Böyle buyurdu Zerdüşt, düşünmeyi sevenler için bir felsefe şöleni ve kendini arayan herkes için sarsıcı bir aynadır. Nietzsche'nin dünyaya fısıldadığı en güçlü söz şuydu belki de, kendini aş. Ve evet, tembel okur tavsiyesidir.